Başkurt Türklerinin tarihini incelediğimiz bu serinin 4. bölümüyle karşınızdayız, iyi seyirler. Bir önceki bölümde Sibir Hanları Ruslara karşı isyan etmiş ancak başarısız olmuşlardı. Bunun ardından Başkurt halkı Seyit Bahadır öncülüğünde isyan etmiş, Küçük Han ve Abuga Han da bu isyan hareketine katılmıştı. Yazıkova'nın önderliğindeki Rus kuvvetlerinin Seyit Bahadır tarafından yenilmesi sonrası Başkurt kuvvetleri memleketin dört bir yanında örgütlenmeye ve isyan hareketine katılmaya başladı. Bu sebepten Rus kuvvetleri bir kez daha Seyit Bahadır'la çatışmadan evvel onun destekçilerine saldırmaya kararlaştırdılar. Ruslar ilk iş olarak 1662 yılının ilkbaharında bir ordu hazırladı. Bu ordu ise Knez Volkonsky ile Knez Cherkassky yönetimindeki güçlü ordulardı. Sefer sürecinde Ruslar Batı ve Doğu Başkurdistan'daki pek çok Başkurt ordusunu ezimete uğrattılar. Bu çatışma sürecinde Seyit Bahadır ilk kez güç kaybına uğramıştı. Bununla birlikte Ruslar başta Nogay yolu Başkurtları olmak üzere bir takım Başkurt gruplarını tabiyeti altına aldı. Karşılıklı olarak yapılan anlaşmalara göre Ruslar bölgede açtıkları madenleri ellerinde bulunduracak, Börü yakınlarında yapılmaya başlanan Birsk Kalesi'nin inşaatına devam edilecekti. Buna karşın Rus Çarı bölgedeki kolonistlerin Başkurt topraklarını zorla gasp etmesini yasakladı. Sonraki yıl ise Moskova'dan yola çıkan ve General Zelenski komutasında hareket eden bir ordu Batı Başkurdistan'a geldi. Bu ordu büyük oranda Ukraynalı Kozaklardan oluşuyordu. Geldiklerinde ise bölgedeki isyancı Başkurtları saptayıp bunları katlettiler. Yine aynı yıl Kazan valisi olan Kurakin, tabiyeti altındaki Batı Başkurtlarından büyük bir grubu Kıyamcılar ve Kalmuklarla birleştiler diye suçlayarak bunları Kazan ve çevresine göç ettirdi. Ancak Rusların yaptığı bu hareketler Başkurtları korkutup caydırmak bir yana dursun, isyan ateşinin daha da güçlenmesini sağladı. Batı Başkurdistan'da başıboş isyancılar yaklaşan bu Rus tehdidi yüzünden Devlet Berdoğlu İş Mehmet etrafına birleştiler. İş Mehmet, Rus saldırılarına karşı ani baskınlar düzenlemeye, Ruslarca kurulan Rus köylerini yağmalamaya ve çevre bölgelerde nam salmaya başladı. Bu süreçte Ufa Kalesi'ni dahi kuşattı. Ancak bir başarı elde edemedi. Merkez ve Kuzeydoğu Başkurtları, Katay ve Baran Urukları, bunlara ek olarak Ufa Tatarları yani Tümen Tatarları bu yıl içerisinde Küçük Han'ın hareketine katıldılar. Böylece neredeyse tüm Başkurt Urukları ayaklanmış oluyordu. Buna ilaveten Nogay ve Kalmuk gönülleri bu kıyama iştirak etmişler, Ruslara karşı verilen bu bağımsızlık çabasına destek çıkmışlardı. Bu gönüllü grubu ise 4000 kişiyi aşıyordu. Bu büyük güç ile Seyit Bahadır isyanının başına Küçük Han geçmiş, isyanın o yönetiri olmuştu. Seyit Bahadır da güç peşinde olmadığından ve Küçük Han Tura sultanlarının soyundan geldiğinden kendisine olabildiğince destek çıktı. Ancak Rusları yenmek için bu kadar yetmezdi. Küçük Han'ın daha büyük bir desteğe ihtiyacı vardı. Bu noktada Küçük Sultan bir başka Müslüman Türk devleti olan Osmanlılardan destek istemeye karar verdi. Amacı doğrultusunda önce Osmanlı'nın kuzeydeki gücüyle yani Kırım Hanlığı ile iletişime geçmeliydi. İşte Küçük Han bunları hesaba katarak o dönemin en çılgın harekatlarından birine girişti. Planı Başkurdistan'da topladığı orduyu iki parçaya ayırmak, ana orduyla Hazar'dan güneye inmekti. Buradansa Kafkasların bitişiğindeki Terek Kalesi'ni kuşatacaktı. Yolu üzerindeki toprakların ahalisi büyük oranda Türk ve Müslümandı. Bu sebepten sefer sürecinde bu insanları da isyan hareketine dahil edebilirdi. Ayrıca Kuzey Kafkasya'da yükselecek bir isyan dalgası elbette ki Osmanlıların ve Kırım Hanlığı'nın dikkatini çekecek, böylece onlardan destek alınabilecekti. Başkurdistan'da kalan ordu ise Seyit Bahadır'ın komutasında isyanın devam edebilirdi. Plan hazırlanmıştı. Şimdi atlar dinlendirilip kılıçlar bilenmeliydi. Uzun bir yolculuğa çıkılacaktı. Küçük Han'ın ve Abuga Han'ın başını çektiği Başkurt ordusu 665 yılında sefere başladılar. Başkurdistan'dan çıkıp Terek Kalesi'ne karşı uzun bir yürüyüşe geçtiler. Hazar Denizi kıyısından ilerlenmiş, Kırım'a ve İstanbul'a elçiler gönderilmiş, koca İdil Nehri geçilmiş, geçilen yerlerdeki Türk ve Müslüman ahali isyana katılması için cesaretlendirilmiş ve bir kısmı kıyama katılmıştı. Nihayet Küçük Han'ın ordusu aynı yıl Terek Kalesi civarına vardılar. Burada uzun bir muhasara sürdürdüler. Ancak yeterli topa sahip olmadıkları için kaleyi ele geçiremediler. Zaten seferin amacı Terek Kalesi'ni ele geçirmek değil, bölge Müslümanlığını ayağa kaldırmaktı. Bu dönemde Küçük Han kendisine hilekarlık yapan Dağ Çerkezleriyle de uzun bir müddet savaşmış, sonrasında ise Başkurdistan yolunu tutmuştur. Bu sefer sürecinde Dağıstan'dan geçmekte olan Evliya Çelebi de çeşitli yazılar yazmıştı. Başkurtlar için Hiştek yani İştek olarak bahsediyordu.
Hiştek kavmine ait olan at ve sığır ve deve ve koyun başka hiçbir padişahta yoktur. Acayip atları ve kılıçları vardır. Bunların cümlesi konar göçer kavimdir. İçlerinde 2 şehzadeleri vardır ve ulemaları çoktur. 100.000'i tüfek endazdır ve 100.000'i kemandardırlar ve 6 adet şahi topları vardır. Hatta bu şehzadeler Osmanlı bize yeşil alem versin, bu vilayetleri Moskov'dan alıp size bağlayalım dediler. Ucu sivri kılıçları vardır ve at eti yerler, rakı içmezler. Bugünlerde Don Kazaklarından olan Stenka Razin de Çar'a isyan etmiş, büyük bir ordu toplayarak çevre şehirleri ele geçirmeye koyulmuştu. Halihazırda büyük bir isyan hareketinde olan Küçük Han da bu fırsattan yararlanmak amacıyla Stenka Razin'e bir müttefiklik önermiş, bu teklif iki taraf arasında onaylanmıştı. Böylece bu ittifak yaptıkları savaşlarla Aşağı ve Orta Volga'yı Astarhan, Saratov, Samara ve Simbirsk gibi bölgeler ele geçirdi. Ancak Başkurtların ve Stenka'nın yaptığı bu isyan hareketleri Osmanlı'da pek önemsenmemiş, gerekli desteği vermekten geri durulmuştu. İbrahim Katip bu konu hakkında Kozak Başkurtların Osmanlı Devleti'ne müracaatta bulunduğunu ve Moskova tarafından işgal edilen Tatar ülkelerinin onları iadesi yolunda beraberce iş görmeyi iltizam ettiğini, fakat İstanbul'un buna aldırış etmediğini söyler. Küçük Han'ın müttefiki Stenka Razin bu büyük zaferlerinden kısa bir süre sonra büyük bir yenilginin de kurbanı oldu. 1670 yılının Ekim ayında Kazan'ın güneyinde Züye Nehri'nin üzerinde Ruslarla yaptığı savaşı kaybeden Stenka Razin Don bölgesine çekildi. Burada ise Çar yanlısı Kozakların saldırısına uğradı, yakalandı ve Moskova'ya gönderildi. 6 Haziran 1671 senesinde ise Moskova'da idam edildi. Bununla birlikte Küçük Han büyük bir müttefikini kaybetmiş oluyordu. Ancak ittifak yaptıkları süreçte ordu sayısını çok daha büyütmüş, hatta bölgedeki Kırgızlar ve Karakalpaklar onu başarıları nedeniyle kendi hanları olarak kabul etmişlerdir. Bu Karakalpaklar o dönem Kazan ve Astarhan arasındaki İdil kıyılarında yaşıyorlardı. Henüz Özbekistan'a göç etmemişlerdi. Bununla birlikte Başkurtlar Kalmuklarla da müttefiklerdi. Bu sebepten hala isyan hareketine güçlü bir şekilde devam ediliyordu. Ancak Rusya'nın iç kısımlarında daha fazla kalmanın güvenli olmadığına karar verildi ve Başkurdistan'a dönme yoluna koyuldu. Başkurdistan'da ise Seyit Bahadır'ın kuvvetleri her ne kadar geçen zaman aralığında güçlerinin bir kısmını yitirse de isyanlarına devam ediyorlardı. Ruslar 1675 yılında Başkurdistan'daki silah üretimini yasaklamışlardı. Seyit Bahadır'ın silaha erişimini engellemek istiyorlardı. Ancak bu planlarını ülke çapında uygulayamadılar. 1676 yılında ise Ruslar ve Osmanlı arasında bir savaş patlak verdi. Bu savaş sürecinde Osmanlı Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komandasında büyük ordular gönderilmiş, şehrinde bu süreç ele geçirilmişti. Osmanlı'nın Ruslara karşı savaşta olduğunu öğrenen Başkurtlar ise bu haberi hem çok sevindiler hem de savaşma azimleri katlanarak arttı. Pek çok kasabada ayrı ayrı toplanıp Rusların bölgedeki kuvvetlerine sürekli taarruz etmeye başladılar. Böylece Ruslar tüm Güney Başkurdistan'dan ve Doğu Başkurdistan'dan çıkarıldı. Ancak bu yıl içerisinde Büyük Başkurt Hanı Küçük Han yaptığı bir savaş sürecinde vefat etti. Küçük Han tam bir istiklal peşindeydi. Onun idaresindeki Başkurtlar Ruslarla konuştuklarında Küçük Han zamanında nasıl bir müstakil devlet idiysek şimdi de aynı istiklali elde etmek için savaşıyoruz demişlerdir. Böylece bağımsızlık uğrunda mücadele veren bir başka Türk Han da toprağa düşmüş oluyordu. Han'ın vefatı tüm Başkurdistan'da acıyla karşılanmış, ancak Başkurtlar bağımsızlık için mücadele etmekten vazgeçmemişlerdir. Seyit Bahadır'ın görevi bu noktada daha da artmıştı. Bu sebepten Osmanlı ile eş zamanlı bir şekilde Ruslarla mücadele etmeyi sürdürdü. Başkurtlar rastladıkları bir Rus müfrezesine bu konu hakkında şunları söylüyordu. Yazın biz geyleri Kongur'u ve Sibirya'sız Ruslardan geri alırız. Şehrini Türkler ve Kırımlar almışlar ve Rus ordusunu imha etmişlerdir. Biz Türkler ve Kırımlarla bir milletiz. Türkler şehrinde savaşırlarsa biz Başkurtlar ve Tatarlar da Sibirya'da siz Ruslarla savaşıyoruz. Bu motivasyonla mücadelelerine devam eden Başkurtlar Başkurdistan'daki birkaç kale dışında tüm Rus yerleşim yerlerini ele geçirmiş, bunun yanında sağlam bir örgütlenme işine girişmişlerdi. 1682 yılında da bu amaçla çok büyük bir kurultay düzenlenmiş, Kalmuk Han Ayyuki Han da 40.000 kişilik ordusuyla bu kurultaya destek için gelmişti. Ufa Tatarları yani Tümen Tatarları da kurultayda yerlerini almış bulunuyordu. Bu kurultayda tam bir bağımsızlık için çalışmalar ortaya konmuş, kararlar verilmişti. Ancak bu kararlara herkes sadık kalmayacaktı.
Büyük Kurultay'dan 2 yıl sonra 1683 senesinde Ruslar ve Kalmuklar bir anlaşmaya vardılar. Bunun sonucunda Kalmuk Hanı Ayyuke ve askerleri Ruslara bağlanmayı kabul etmişti. Böylece hem Kalmukların hem de kendi ordularının yardımıyla Ruslar Başkurdistan üzerine geniş bir sefer düzenledi. Bu sefer sürecinde Başkurdistan'ı bastırılmış, büyük katliamlara imza atılmıştı. İsyan hareketini 23 yıldan beri yöneten Seyit Bahadır ise Kazak topraklarına geçmiş, buralarda yeni isyan hareketlerini örgütlemeye çalışmıştı. Başkurtlar bu isyanlar sürecinde büyük kayıplara uğramışlardı. Ancak istiklal için savaşmaktan çekinmeyecek ve başka isyan hareketleriyle kendilerini göstereceklerdi. Bu video hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.